Arkadaşlar merhaba. Bu derste fib'in başka bir kullanımını size göstereceğim. Bu kullanım ve bu yöntem şimdiye kadar anlattığım en az bilimsel olan yöntem. Çünkü bu yöntemi ben buldum. Patenti bana ait. Hiçbir yerde rastlamadım bu yöntemin kullanıldığını. Son işte 8-9 ay önce fark ettiğim, son 3-4 ay içerisinde de çokça denediğim ve hala üzerinde çalıştığım bir yöntem. Bu yöntemin adı kanca taktiği. Nasıl çalıştığını anlatayım. Hem yine diğer fib yöntemleri gibi long'da ve short'ta aynı şekilde çalışıyor. Buna göre bir trend oluştuğunda ve daha sonra kancaya benzeyen bir şekilde bir şekil oluşturduğunda ve sonra trendin yöne devam ettiğinde bu trende fib çekerseniz ve kancanın bittiği, kanca şeklinin, şu şeklin bittiği yeri golden zone veya 0.65'e denk getirirseniz bu durumda fib'in ikinci pivotu, yani golden zone veya 0.65'e denk getirdiğiniz yerde oluşan ikinci pivot bu hareketin hedefi oluyor. Enteresan bir yöntem. Ama fevkalade çalışan bir yöntem. Eksiklikleri var. Şöyle ki bu kanca hareketinin nerede biteceği belli değil. Dolayısıyla esasen keskin bir yöntem değil. Yani buna göre yeni bir pozisyon ayarlama riskli. Bu hareketin nerede biteceğini bilmeden kancaya göre hani stop loss yeri, giriş yeri ayarlayamıyorsunuz. Dolayısıyla halihazırda pozisyondaysanız, şu örnek için konuşayım. Halihazırda long pozisyondasınız ve böyle bir hareket yaptı. Siz pozisyonunuzu bozmadınız. Daha sonra şöyle bir reaksiyon geldi. Bu long pozisyonunuzun hedefini belirlemekte çok faydalı bir yöntem bu. Bir de anlatıyorum. Şu şekilde kancaya benzeyen bir trend oluştu ve daha sonra fiyat trendin yönüne devam etmeye başladı. Bu trende çekeceğiniz fib'te şu kanca hareketinin bittiği yeri golden zone veya 0.65'e denk getirirseniz bu trendin hedefi bu belirlediniz. Yani burayı, kancanın bittiği yeri 0.65'e veya 0.618'e getirdiğiniz yerin ikinci pivotu oluyor. Fib'in ikinci pivotu oluyor. Daha iyi anlaşılması için birkaç örnek yapalım. Her saat diliminde çalışıyor. Dediğim gibi zayıf noktası kanca hareketinin nerede bittiğini kestirememek. Mesela buraya baktığınızda işte kancadan kastım ne? Şurada bir kancaya benzer hareket var. Bu hareketi büyütürseniz burası da kancaya benzeyen bir hareket. Şu şekilde çalışan. Burada kancaya benzeyen bir hareket var. Bunlara bakacağız şimdi. Hızlı hızlı bakalım. Nedir durum diye. Kancaya benzeyen bir hareket oluşmuş. Fibimizi getirdik. Birinci pivotu trendin başladığı yer. Ve 0.618'e getirdik. Bakın hedef şurası. Şurası önemli pivot. Fiyat da oraya gitmiş bulmuş. Daha sonra devam etmiş. Aynı şekilde kancaya benzeyen bir hareket var. Deneyelim. Şuradan bahsediyorum. Trendin başladığı yere birinci pivotu koydum.
Burayı 0.65'e denk getirdiğimde bakın şurası gelmiş. Şöyle düşünün. Siz long pozisyondasınız. Geldi, artmaya başladı. Bu hareketin nereye gidebileceğini bu şekilde tahmin ediyorsunuz. Aynı şekilde şöyle büyük bir hareket var. Yani şuradan bahsediyorum. Şuradan başlayıp şurada biten bir kanca var. Büyük bir kanca var. Buraya uyguladığımızda (0.618'e getirdiğimizde bakın hedefi burası. Enteresan şekilde çalışıyor. Hala üzerinde çalıştığımız bir yöntem. Öyle diyeyim. Başka dönemden örnek verelim. Şurada bir kancavari hareket var. Şurada da kancavari bir hareket var. Şuraya bakalım. Şu kancavari harekette kancanın bittiği yere golden zone'a getirdiğimizde hedef burası. Burada daha büyük bir kanca hareketi var. Yani şuradan başlayıp şurada biten. Burada deneyelim. Golden Zone'a getirdiğimizde hedef burası. Yani siz halihazırda long pozisyondasınız. Bu hareketi gördünüz. Daha sonra trendin şu şekilde buradan reaksiyon alıp yükseldiğini de gördünüz. Bu durumda long pozisyonunuzu nerede kapatmanız gerektiği konusunda size bilgi veren bir şey. Enteresan da gördüğünüz gibi çalışan bir şey. Bir tane daha kanca hareketi var. Şurası da kanca. Bu gözle baktığınızda her tarafı kanca olarak görebilirsiniz. Şu şekilde bir kanca var. Bu kancaya uygulayalım. Şu hareketi golden zone'a getirdiğinizde kancanın ucunu hedef burası. Hatta veyahut da ard arda gelen kanca hareketlerinin hedefleri ortak yeri gösteriyorsa bu yerin daha kuvvetli bir hedef olduğunu belli eden de bir unsur. Bakın. Burada da şurayı golden zone'a getirdiğimde bakın aynı yere denk geliyor. Ve burası çok daha iddialı bir hedef oluyor. Temizleyelim. Bir de short'tan örnek verelim. Genelde long tarafında işin denediğim bir şey bu. Ama şu hareketi aynı şekilde kancaya benzetiyorum. 0.65'e getirdiğimde bu kancanın hedefi bu grafikte önemli bir pivot. Burada da çalışmış oluyor. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar kanca taktiği. Dediğim gibi şimdiye kadarki gösterdiğim şeyler içerisindeki en az bilimsel yöntem. Hala üzerinde çalıştığım bir yöntem. Ama ben fark ettiğim için de daha bir böyle beni heyecanlandıran çalıştığında ve takip etmesini sevdiğim bir yöntem. İşin trade setup şeklinde bir paket şeyi yok. Durumu yok. Çünkü bu hareketin nerede biteceğini bilemiyoruz. Hareket bittikten sonra hedef belirlemekte kullanılıyor. Dolayısıyla yeni pozisyona girmek için çok uygun bir yöntem değil. Ama pozisyondaysanız hedef belirlemek için bence muazzam bir yöntem. Siz de deneyin ve kancaları fark etmeye çalışın grafiklere bakınca. Aynı mantıkla şöyle bir kanca bulabilirsiniz mesela.
Şurası da bir kanca hareketi. Bunun hedefi de 8K'lar. Bu şekilde baka baka ilerleyebilirsiniz. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.